bir kadın çığlığı duyuluyor. Bir insanın aynı anda iki yerde olması imkansızdır. O gece Gökçe'nin yanımda oturduğuna yemin edebilirdim. O tuhaf, hızlı nefes alışlarını hala duyabiliyorum. Ama evin kapısı çalıp karşımda gerçek Gökçe'yi gördüğümde yanımdaki şey bana yavaşça gülümsedi. İşte o an bir şeylere karıştığımızı anladım. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün size bize ulaşan, ben de bunları yaşadım diyen bir izleyicimizin, Yiğit'in hikayesini anlatacağım. Bir grup üniversite öğrencisinin sıradan bir partide başlayan ama yıllarca sürecek bir kabusa dönüşen hikayesini izleyeceksiniz. Siz de yaşadığınız paranormal olayları bizimle paylaşmak isterseniz aşağıda göreceğiniz e-posta adresine detaylı bir şekilde yaşadıklarınızı anlatabilirsiniz. Hikayeye başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı, hype ve like yapmanızı rica ediyoruz. Şimdi olaylar 2011 yılında Samsun'da yaşanıyor. Hikayemizin kahramanı Yiğit. Yiğit 2 tane arkadaşıyla beraber Samsun'da paylaşımlı bir şekilde bir öğrenci evinde kalıyor. Arkadaşlarının adı Emir ve Kaan. 3 arkadaş üniversite öğrencisi, aynı üniversitede okuyorlar. Beraber ortak kirayla paylaştıkları bir dairede kalıyorlar. Çocukların dersleri iyi. Sosyallikleri yerinde. Yani okul içinde popüler, arkadaş grupları olan, sohbeti, muhabbeti güzel çocuklar. Böyle içine kapalık, problemli, sıkıntılı çocuklar, gençler değiller. Olaylar şöyle başlıyor. Vizeleri bittikten sonra hem şu derslerin stresini biraz üzerlerinden atmak, biraz rahatlamak hem de finallerden önce biraz deşarj olmak için evde parti yapmaya karar veriyorlar. Fakat diyorlar ki hani çok doldurmayalım evi çünkü komşulardan da şikayet gelmesin. Malum zaten öğrenci evi tutmak falan bir problem. Komşuları rahatsız etmeyecek kadar seçilmiş birkaç arkadaşımızı eve çağıralım. Evde kendi aramızda eğlenelim diyorlar. Program yapılıyor. O dönem Emir'in bir kız arkadaşı var. O da Feyza diye bir kız var. Onu çağırmak istiyor. Fakat Yiğit Feyza'dan hiç hoşlanmıyor. Çünkü Feyza böyle yok işte ben fal bakıyorum, işte ruh çağırıyorum, tarot bakıyorum falan böyle şeylerle ilgilenen bir kız. Ve Yiğit de böyle şeylerden inanılmaz korkan bir çocuk. Çok tedirgin oluyor ve diyor ki ne olur Feyza gelmesin. Kendi aramızda sakin sakin oturalım. Her geldiği ortamda bir tuhaflık yapıyor. Bir fikir atıyor ortaya. Ben tedirgin oluyorum. Bu kız da benim korktuğumu bilir gibi üstüme sürekli böyle şeyler yapıyor. Onu çağırmayalım diyor. Fakat tabii Emir'in kız arkadaşı Feyza ile çok yakın arkadaş olduğu için Emir kız arkadaşı ne derse onu yapıyor. Emir'in kız arkadaşı diyor ki Feyza da gelecek ve Feyza geliyor. Yiğit bu şey çok bozuluyor ama yapacak bir şey yok. Hep beraber evde toplanıyorlar. Atıştırmalık alıyorlar, içecek bir şeyler alıyorlar, müzik açıyorlar. Evde gayet güzel vakit geçiriyorlar. Biraz böyle müziğin sesi artınca, evde hareket, seslilik artınca alt kattaki komşular gürültüden rahatsız oluyor. Rahatsız olunca da kalorifer demirlerine vuruyorlar hani susun diye. Bunun üzerine çocuklar müziği kasıyor ama biraz böyle tatları kaçıyor, keyifleri kaçıyor. Çünkü tam çocuklar eğlenirlerken komşular rahatsız oldu. Fazla da hani abartamıyorlar zaten çünkü ev sahibine şikayet giderse eğer ev sahibi evden çıkarır diye. Böyle bir enerji düşüyor evin içinde, ortamda. Enerjinin düşmesini fırsat bilen Feyza diyor ki ben diyor çok gürültü yapmadan, tantana yapmadan eğleneceğimiz bir yol biliyorum. Nedir? Ruh çağıralım. Bak buyurun. Şimdi Yiğit tabii diyor ki yani Yiğit zaten bunu bekliyordu Feyza'dan. Yiğit diyor ki ya saçmalamayın Allah aşkına yani öyle bir şey yok. Hangi devirde yaşıyoruz zaten ruh diye bir şey yok. Ruh gelmez. Bizim sistemimizde, bizim inanç sistemimizde ruh çağırma, ruh gelmesi diye bir şey yok. Gelse 3 harfli gelir. O da başımıza iş açılır. Ben hiçbir şekilde istemiyorum böyle bir şey diyor. Fakat gençlerin geri kalanı diyorlar ki ya saçmalama Allah aşkına şurada 2 dakika eğleneceğiz. İnanıyor musun böyle şeylere? Yani ne 3 harflisi, ne cini, ne ruhu. Yani şurada işte geyik yapıyoruz, eğleniyoruz diyorlar. Yiğit'i hiç ciddiye almıyorlar. Yiğit de bakıyor ki bulunduğu ortamda sanki ortamı bozan, ortamın enerjisini düşüren, oyun bozancılık yapan bir çocukmuş gibi bir duruma düşecek. Hiç de istemiyor böyle bir duruma düşmeyi. Yani istemeye kabul etmek zorunda kalıyor. Bunun üzerine
Feyza bir hazırlık yapıyor. İlk önce bir dosya kağıdı alıyor. Dosya kağıdının üzerine harfleri yazıyor. Dosya kağıdının ortasına bir tarafa evet, bir tarafa hayır yazıyor. Ortaya bir kahve fincanı kapatıyor. Çocukların hepsi parmaklarını kahve fincanının üzerine koyuyorlar. Feyza bir şeyler tekrarlamaya başlıyor. İşte normalde bu tip durumlarda ne söylüyorsa onları söylüyor. İşte diyor sana soracaklarımız var. Geldiysen işte fincanı hareket ettir bir şeyler. Ve hiçbir şey olmuyor. Çocuklar biraz böyle gülüşüyorlar, ediyorlar, birbirlerine şaka yapıyorlar, korkutuyorlar falan ama hiçbir şey olmadığı için hani yavaş yavaş iş tekrar espriye dönüyor. Fakat Feyza, Yiğit'in anlattığına göre dikkatleri üzerine çekmekten, dikkatleri üzerine toplamaktan çok memnun olan bir karakter. Ve o anda dikkatin üzerinden dağılması, konunun espriye dönüşmesi Feyza'yı rahatsız ediyor. Böyle biraz suratı düşüyor. Bunun üzerine işi ciddiye bindirmek için diyor ki yanında iğnesi olan var mı? Buyur. Diyorlar ki kızlardan bir tanesi çantadan, hani bu çantanın içinde gezdirilen ufak dikiş kutuları vardır yani acil kullanmak için. Yanındaki kız arkadaşlarından bir tanesi onun içinden bir dikiş iğnesi veriyor Feyza'ya. Feyza dikiş iğnesini parmağına batırıyor. Parmağını kanatıyor. Ondan sonra o parmağındaki kanı sıkıp kağıdın üzerinde bir şeyler yapıyor ve iş bir anda böyle bir ciddiye biniyor. Hatta sevimsizleşiyor iş. Ya ne yapıyorsun falan diyorlar. Ama böyle bu kız böyle bir havalara giriyor. Böyle bir havalar, bir hareketler, böyle bir çağırmalar, bir ritüeller, bir şeyler yapıyor kız. Yiğit bu işte iyice tedirgin oluyor ama artık daha burada korkusunu belli edecek kişi kendisi olmamak noktasında son derece de kararlı yani. Oturuyor ama aklı çıkıyor hani ne yapıyoruz diye. Fakat yine bir şey olmuyor. Yine bir fincan oynamıyor, hareket olmuyor. Böyle olunca tekrar kıkırdaşmalar, şakalaşmalar başlıyor. Hatta kızlardan bir tanesi diyor ki ev çok tozlu. Bizden bir dahaki sefere gelmeden önce biz bir süpürge açın, evin içinde bir süpürge yapın. Belki diyor evin pisliğinden gelmiyordur falan diye şakalaşıyorlar kendi aralarında. Tam bunlar böyle gülerlerken, ederlerken bir anda İlk önce lambanın sallandığını fark etmiyorlar. Sonradan fark ediyorlar lambanın sallandığını. Sonra ne oluyor diye hep beraber tavana bakmaya başladıkları anda evin içinde sanki acil durum sireni çalıyormuş gibi bir ses. Bir siren sesi. Böyle kulakları tırmalayacak bir yükseklikte, gürültüde duyulmaya başlıyor. Herkes bir ayaklanıyor. Ne oluyor? Hani sanki hani şehre bombalar yağacakmış gibi böyle garip bir gürültü duyuluyor. Sonra bir anda siren sesleri kesiliyor. Gençlerin hepsi ayaklanmış. Kağıt bir tarafa gitmiş, fincan bir tarafa gitmiş. Birbirlerine bakıyorlar ne oluyor diye ve içerideki yatak odalarından bir tanesinden bir kadın çığlığı duyuluyor. Şimdi anlayamıyorlar ne olduğunu çünkü şöyle içeride birisi yok. Yani o anda içeride bağırma ihtimali olan insanların hepsi salonda ve yanlarında. Bir anda herkes bir tarafa koşmaya başlıyor. Bir kısım sesin geldiği odaya doğru gidiyor, bir kısım kapıya doğru gidiyor dışarı çıkmak üzere. Odaya gidenler odada hiçbir şey göremeyince, içeride kimseyi göremeyince onlar da kapıya gidiyorlar dışarı çıkmak için. Ancak kapıyı açamıyorlar ve bayağı bir uğraşıyorlar, mücadele ediyorlar. Kapı sanki üzerlerine kilitlenmiş, sürgülenmiş gibi kapıda kapıyı tekmeliyorlar, yumrukluyorlar ve nasıl oluyorsa bir şekilde kapı açılıyor. Sanki sıkışmış da sonra tekrar açılmış gibi çocuklar merdivenlerden koşa koşa dışarı çıkıyorlar, kendilerini dışarıya atıyorlar. Hep beraber diyorlar ki ya ne oldu, biz ne yaşadık, bu ses neydi? Sağlarına sollarına bakıyorlar, başka dışarı çıkan var mı? Yok. Gün normal akıyor. Diyorlar ki sen duydun mu sesi, ben duydum. Sen duydun mu çığlık sesini, ben de duydum. O esnada yanlarındaki çocuklardan bir tanesi diyor ki pencereye bakın. Hep beraber dönüyorlar, evin penceresine bakıyorlar ve gördükleri şey evin lambası, hani sallanan lamba yanıyor sönüyor. Yanıyor sönüyor. Şimdi hep beraber bakıyorlar. Diyorlar ki evde kim kaldı? Evde birisi kaldı mı? Şöyle birbirlerine bakıyorlar sağlarına sollarına. Yanlarında bir tek Feyza'nın olmadığını fark ediyorlar. Yiğit çok öfkeleniyor. Diyor ki bu kız sırf eğlence olsun diye, sırf macera olsun, heyecan olsun diye saçma sapan bir şey yaptı. Gürültüleri de bir şekilde demek ki o çıkarttı. Şu anda ışıkları da içeride kalmış, yanımızda olmadığına göre diyor. Evde o ışıkları yakıyor, söndürüyor. Çok kızıyor, diyor ki yani o çıkalım eve. Apartmana giriyorlar tekrar, eve doğru çıkmaya başlıyorlar. Eve çıkarlarken de katlardan fısır fısır kadın sesleri, kadın konuşmaları duyuyorlar. Ve diyorlar ki komşular herhalde çıktı.
bizim koşu koşu inmemize, gürültümüze. Hani çok böyle derli toplu çıkalım. Ev sahibine şikayet etmesine hani ses yapmayın falan. Kendilerine de böyle bir çeki düzen vererek eve doğru çıkıyorlar. Fakat çıkarken merdivenlerden bakıyorlar hiçbir katta komşu falan yok. Evlerinin önüne geldiğinde o fısır fısır sesleri evin içinden geldiğini fark ediyorlar. Ve diyorlar ki bunu Feyza yapıyor. Öfkeli bir şekilde hakikaten kapıyı açıyorlar, evin içine giriyorlar. İlk gördükleri sahne evin içinde hortum çıkmış gibi. Evin içindeki bütün eşyaların, dolapların içindeki, çekmecelerin içindeki bütün eşyaların evin yüzüne serpildiğini, saçıldığını, bütün kıyafetlerin evin içine dağıldığını görüyorlar. Ve evin içinde Feyza'yı bulamıyorlar. Şimdi ilk önce çocuklar bir hayretler içinde kalıyor. Hani ne oldu burada diye. Feyza da yok. Fakat diyorlar ki yani biz çıkalım buradan. Kızlar diyorlar ki zaten bizim eve gitmemiz gerekiyordu. Yiğit de diyor ki ben hayatta bu akşam burada kalmam. Biz de çıkıyoruz. Ben gerekirse camide yatarım bu akşam. Bu evde yatmam. Bunlar da bir iki parça üstlerini başlarını alıyorlar. Hep beraber evden çıkıyorlar. Kızlar evlerine gidiyor da bizimkiler nereye gidecek? Emir diyor ki benim Adem diye bir arkadaşım var. Bu akşam da gidelim Adem'de kalalım. Yarın bakarız ne yapacağımıza. Yiğit, Emir ve Kaan üçü beraber Adem'in evine kalmaya gidiyorlar. Ertesi gün okula gidiyorlar. Okulun bahçesinden içeri girer girmez Emir'in kız arkadaşı koşarak yanlarına geliyor ama böyle kız kan ter içinde al mor mor. Emir diyor Feyza'yı gördüm sabah. İşte Feyza diyor okulu bırakmış. Gözleri kıpkırmızıydı. Sanki sabaha kadar uyumamış, sabaha kadar ağlamış gibiydi. Kıza bir haller olmuş. Geldi, okulla ilişiğini kesti, okulu bıraktığını söyledi, gitti. Şimdi bu tabii tuhaf buluyor. Emir de tuhaf buluyor bu durumu. Emir'in kız arkadaşı da tuhaf bulmuş. Ama Yiğit diyor ki, ay gitsin. Gitsin diyor zaten diyor bu diyor bizden uzak cehenneme direkt diyor yani. Bu gitsin diyor bu kız. Emir rahatlıyor Feyza'nın gittiğini öğrendiğinde. Günlerine normal devam ediyorlar. Akşam eve gidiyorlar. Eve gittiklerinde ilk önce bir ortalığı toparlıyorlar. Eşyalarını dolaplara, çekmecelere yerleştiriyorlar tekrar. Böyle biraz tedirgin bir şekilde evde kalmaya devam ediyor. Şimdi 3 kişiler ya biraz da birbirlerinden güç alarak beraber evde kalmaya devam ediyorlar. Fakat evde bulundukları süre içinde sürekli olarak böyle bir tedirginlik yaşıyorlar. Öncelikle Yiğit'in anlattığına göre sürekli olarak sanki izleniyormuş gibi, birisi onları gözlüyormuş gibi, sanki bunlar bir deney içindelermiş ve dışarıdan bir başkası onları inceliyormuş gibi bir duygu, sürekli bir izlenme duygusu içinde olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra Yiğit'te uyur gezerlik başlıyor. Gece kalkıyor evin içinde dolaşıyor. Hatta arkadaşları Yiğit'in dolaşmasına uyanıyorlar. Yiğit'i böyle salon duvarının önüne gitmiş, duvarın önünde böyle dikilmiş, böyle ileri geri kendi kendine sallanırken ama gözleri açık buluyorlar, götürüyorlar, koluna giriyorlar, yatağına tekrar geri yatırıyorlar. Bir yandan da böyle çocuklara böyle bir gece uykudan aniden uyanma, böyle bir afaganlar basma, bir nefes alamama, böyle bir sanki bir karabasan basıyormuş gibi bir duyguya giriyor çocuklar. Ve çok rahatsız oluyorlar bu işten. Bu durum geçmesini bekliyor tabii gençler ama geçmeyince diyorlar ki yok yani bu şekilde olmayacak. Biz buradan bir çıkalım. Biraz gidelim biz Adem'de kalalım birkaç gün. Hani bir kafamızı dinleyelim, bu evi bir boşaltalım diyorlar ve Adem'in evine yerleşiyorlar. Fakat tabii şimdi Adem tek kişilik bir dairede kalıyor. Adem'in evinde 4 kişi oldular bir anda. Ama idare ediyorlar ve eve hiç gitmiyorlar. Çünkü çok tedirgin oluyor. Yiğit zaten eve girmek istemiyor. 3 hafta kadar Adem'in evinde kalıyorlar ve eve dönmek istemedikleri için kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki biz kendimize başka bir daire bulalım. Evdekileri de diyelim ki apartmanda komşularla problem yaşıyoruz. Annelerimize, babalarımıza. O yüzden daireyi değiştirmek zorundayız diyelim. Başka bir daireye taşınalım. Fakat tabii kış günü hani o kadar kolay değil. Bu tip işler hani yazın daha kolay oluyor. Bir daire buluyorlar gerçekten. Fakat bu ev daha büyük ve fiyatı da yüksek. Fakat bir şekilde ailelerini ikna ediyorlar ve eşyalarını toplayıp bu eve taşınmaya karar veriyorlar. Küçük bir kamyonla anlaşıyorlar. Ufak bir nakliye şirketiyle kendilerine bazı beyaz eşyalarını falan o tarafa taşıtacaklar diğer eve. Nakliye şirketiyle beraber giriyorlar eve. Fakat ustalarla beraber içeri girdiklerinde evin karman çorman olduğunu görüyorlar. O kadar karman çorban olmuş ki tabaklar, çanaklar da inmiş aşağı, kırılmış. Hani bardaklar falan kırılmış. Sadece dağılmakla kalmamış.
Ev böyle bir ev gibi değil. Gençler kendi aralarında eğlenirken dağıtmışlar gibi de değil. Ev bir suç mahalli gibi yani. Ortalık birbirine girmiş. Hatta Yiğit diyor ki ben diyor korktum diyor. Hani abiler diyor bizi polise şikayet edecekler. Bunlar burada bir şey yapmış diye polisi çağıracaklar diye korktum. Ev o kadar diyor allak bullak olmuş diyor. Hatta ustalardan biri de demiş ki oğlum siz ne yaptınız burada, bu evin hali ne? Bunlar da abi işte gençlik falan filan deyip geçiştiriyorlar, toparlanıyorlar. Siz diyorlar hiç bir yerleri bir şey yapmaya uğraşmayın. Eşyaları toplayın kutuların içine atın gidelim diyorlar. Çocuklar yeni evlerine yerleşiyor. Fakat yeni evlerine yerleştiklerinde ilk günden itibaren hiçbiri tek kalamıyor. Bir arada kalmaya karar veriyorlar. Çünkü acayip tedirgin oluyorlar. Özellikle evin son halini gördükten sonra daha da tedirgin oluyorlar. Evi boşalttıkları için, o mekandan ayrıldıkları için rahatlıyorlar. Ama bir ne yaşadık yani. Dolayısıyla böyle biraz gergin bir şekilde yeni evlerine yerleşiyorlar. Ve burada bir sürede rahat ediyorlar. Hakikaten bir problem yaşamıyorlar. O ara çocukların da gündemi değişiyor. Final zamanı geliyor. Finallerine giriyorlar. Yiğit'in bir kız arkadaşı oluyor. Yiğit'in beğendiği Gökçe isminde bir kızla flört etmeye başlıyor. İlişkileri başlıyor. Bunun üzerine tabii Yiğit'in de kafası da dağılıyor. Gündemi değişiyor. Finallerden sonra kızlar bir gün diyorlar ki size gelelim, sizin eve. Akşam hep beraber sizde yemek yapalım, yemek yiyelim. Yemekten sonra da sahilde canlı müzik yapan bir kafe var. Hep beraber oraya gidelim. 3 kız, 3 erkek. Hani beraber vakit geçirelim. Çocuklar da tabii hemen tamam diyor. Anlaşıyorlar. Kızlar akşam eve geliyor. Fakat o gün Yiğit çok hasta oluyor. Yani nasıl ateşi çıkıyor, bütün vücudu titriyor, kırılıyor çocuk bütün vücudu. Ateş düşürücü alıyor falan. Hep beraber otururlarken yemekten sonra Yiğit şöyle bir koltuğa diyor uzanayım biraz kendime geleyim ve çocuk orada tabii ateş düşürücünün de etkisiyle uyuyakalıyor. Bir uyanıyor, evde kimse yok. Hep beraber gitmişler mekana. Yemek masasının üstünde de bir not yazmışlar. Biz gidiyoruz abi merak etme diye çocuğa. Kız arkadaşı da gitmiş. Yiğit de biraz bozuluyor yani. Diyor ki yani hastayım, yatıyorum. Bu da müzik dinlemeye gitmiş yani hani insan bekler diye düşünüyor ama daha yeni flört etmeye başladıkları için fazla da bir şey beklememek lazım diye düşünüyor. Ses etmiyor, televizyonu açıyor. Hatta Yiğit'in anlattığına göre o dönem televizyonda Yeteneksizsiniz Türkiye yarışma programı var. Onu açıyor, onu izlemeye başlıyor. O esnada kapı çalıyor. Yiğit gidiyor kapıyı açıyor, karşısında kız arkadaşı Gökçe. Gökçe geliyor ama böyle gergin bir ifadeyle, böyle buz gibi. Yiğit diyor ki hoş geldin, hani eğlendin mi falan. Gökçe de diyor ki eğlenemedim geldim diyor. Seni merak ettim, seninle oturmak istedim diyor. Yiğit de böyle içeri buyur ediyor. Ben diyor işte televizyon seyrediyordum, beraber seyrederiz. Kız geliyor Gökçe, Yiğit'in yanına oturuyor. İkisi beraber televizyona bakmaya başlıyorlar. Fakat Gökçe bir gergin. Yiğit de diyor ki acaba diyor bir tatsızlık mı oldu? Kızların mekanda lafları karşılıklı mı geldi? Hani kızlar bazen anlaşamazlar ya. Acaba diyor hani birbirlerine bir laf mı ettiler? Kızın canı mı sıkıldı? Ya diyor ne oldu Gökçe, iyi misin? Her şey yolunda mı? Hani canı sıkacak bir şey mi oldu? Gökçe diyor ki hayır diyor, bir şey olmadı diyor. Saçma sapan konuşma falan diyor. Yiğit'i tersliyor. Yiğit de böyle bir huzursuz oluyor, bir tedirgin oluyor. Böyle aklına tuhaf şeyler gelmeye başlıyor. Ne oluyor bu kıza falan diye. Böyle şeyler düşündüğü için de kendine kızıyor. Ama geriliyor da böyle gözünün yanıyla Gökçe'yi izlemeye başlıyor ne yapıyor diye. İkisi yan yana oturmuşlar. Gökçe gözünü dikmiş televizyona bakıyor. Böyle bir anda Gökçe Yiğit'e dönüyor, bakıyor. Şimdi Yiğit de ona bakıyor. Yani bana bir şey söyleyecek herhalde diye. Gökçe hiçbir şey söylemiyor. Yiğit'in kolunu tutuyor. Fakat Gökçe'nin parmakları Yiğit'in koluna dokunduğu noktada buz gibi. O kadar soğuk ki Yiğit böyle irkiliyor. Diyor ki diyor üşüdün mü? Ellerin diyor buz gibi. Gökçe böyle kötü kötü Yiğit'e bakıyor. Tekrar televizyona geri dönüyor. Hiçbir şey söylemiyor. O esnada tekrar kapı çalıyor. Yiğit böyle ayaklanacak gibi olurken bir an Gökçe çat diye kafayı böyle Yiğit'e çeviriyor ve çok çirkin bir şekilde Yiğit'e gülüyor. Çok garip bir gülümseme ve Yiğit diyor ki benim bütün tüylerim diken diken oldu o gülümseme karşısında. Bir insan bu kadar rahatsız edici, bu kadar çirkin mi gülümser? Böyle göz göze geliyorlar kızla. Yiğit gözlerini kaçırıyor. Kızda bir tuhaflık var. Kapıya gidiyor Emir'le kız arkadaşı. Emir diyor ki abi diyor biz geldik. Çok tatsızdı. Müziği de beğenmedik. Güzel de değildi. Evde takılmaya karar verdik. Geldik diyor. İçeri giriyor. İçeri giriyorlar. Gökçe salonda oturduğunu görüyorlar. Emir bir şaşırıyor. Diyor ki biz çıkarken sen mekandaydın. Ne ara geldin? Gökçe de diyor ki sizin arkanızdan ben kalktım hemen. Oyalanmadan direkt buraya geldim diyor. Ha iyi yapmışsın diyorlar. İşte sen de sıkıldın değil mi falan diyor Emir. Kız cevap vermiyor. Sonra kız böyle
aksi bir şekilde ve gergin bir şekilde oturduğu yerden kalkıyor. Ben diyor bu akşam yurda geri dönmek istemiyorum. Bu akşam burada kalacağım diyor ve kimseye bir şey söylemeden Yiğit'in odasına gidiyor. Kapıyı çarpıyor, vuruyor. Yiğit'in odasında yatıyor. Yiğit şimdi bir duruyor. Şu Emir'le birbirine bakıyor ikisi. Emir diyor ki hayırdır? Yiğit diyor ki ben de bilmiyorum diyor. Böyle geldiğinden beri bir gergin bir şey mi oldu gittiğiniz yerde? Emir diyor ki bir şey olmadı yani müzik kötüydü sadece kalktık falan. O esnada tekrar kapı çalıyor. Yiğit de o ara düşünüyor kızın yanına mı gitsem burada mı dursam? Kız gitti ama benim arkasından gitmemi bekliyor mudur? Gidersem ne geldin mi der? Gitmezsem niye gelmedin mi der? Gençleri biliyorsunuz kafasında bin türlü soru. O esnada Emir de kapıyı açmaya gidiyor. Emir kapıyı açıyor ve Emir'den kapıyı açtığı anda boğulur gibi bir ses çıkıyor. Boğulur gibi böyle boğum boğum Yiğit diye kapıdan bağırıyor. Yiğit koşarak kapıya gidiyor ve kapıda Gökçe ile karşılaşıyor. Kaan, Gökçe ve Kaan'ın kız arkadaşı kapıda duruyorlar. Emir'le Yiğit birbirlerine bakıyor ve böyle başlarından aşağı kaynar su inmiş gibi oluyorlar ve koşarak Yiğit'in odasına doğru gidiyorlar. Emir önden gidiyor, Yiğit arkasından. Emir kapıyı açıyor, içeri giriyor. İki delikanlı odadan içeri ve odada kimse yok. Ve tabii ev kalkıyor, iniyor tabii. Çocuklar anlatıyorlar gelenleri. Diyorlar ki böyle oldu. Bu arada Emir'in kız arkadaşı da şahit. Gökçe'yi herkes görmüş durumda. Gelen Kaan'a, Gökçe'ye ve Kaan'ın kız arkadaşına diyorlar ki ya böyle böyle geldi, içerideydi, oturduk yan yana. Olurdu olmazdı, kızlar gidiyor. Bu üçü evde kalıyorlar. Diyorlar ki arkadaş biz ne yaşıyoruz? Biz ev değiştirdik. Böyle bir şey nasıl olabiliyor yani? Ve tabii kafalarında da diyorlar yani o gün Feyza ne yaptıysa, Feyza'nın yaptığı şey yüzünden, o işlem yüzünden, sonra da parmağını kanatıp da o kanla bir şeyler yaptıktan sonra bir şey geldi. 3 harfli ve bize musallat oldu ve biz buraya taşındık, buraya da geldi. Yani biz şimdi ne yapacağız? Böyle ve bu şekilde daha da taşınamıyorlar. Çünkü zaten yeni taşınmışlar. Annelerine babalarına ne diyecekler? Buranın kirasını anca toparlıyorlar. Böyle kabus gibi günler başlıyor gençlerin evinde. İlk olarak kendilerine şöyle bir çözüm buluyorlar. Diyorlar ki biz bu evde biraz daha kalabalık olalım. 2 arkadaşımızı daha çağıralım. Zaten ev büyük. Okuldan yine kendileri gibi ev değiştirmeye çalışan, kendilerine beraber kalacakları ev arayan iki erkek arkadaşlarına diyorlar ki bizim ev büyük. Hem kiraya da destek olursunuz. Kişi başı yapacağımız ödeme rakamı düşer. Hem de hep bir arada kalmış oluruz. Bizim evde kalmak ister misiniz? Çocuklar da kabul ediyorlar tabii. Öğrenci bunların hepsi. Yani herkes ne kadar az öderse o kadar kar olacak. Fakat bizimkiler tabii çok temiz çocuklar Yiğit. Bunlara diyorlar ki bakın biz sizi çağırdık eve beraber kalalım diyoruz ama biz evde çok acayip olaylar yaşıyoruz. Bizim evde arada böyle 3 harfliler geliyor. Bize musallat oluyorlar. Biz evin içinde tedirginlikler yaşıyoruz. Yani bunu bilerek geliyorsanız gelin. Diğer iki arkadaşları diyor ki saçmalamayın yani ne 3 harflisi yani delirdiniz herhalde falan diyorlar. Gülüyorlar bununla eğleniyorlar. Diyorlar ki 3 harfliler bizden korksun. Ve hep beraber aynı evi paylaşmaya başlıyorlar o günden itibaren. Fakat yeni gelen arkadaşları buna inanmadıkça, bu işi alaya aldıkça, dalga geçtikçe sanki bir inatlaşma oluyormuş gibi bir garip bir durum oluşuyor ve evin içinde yaşananlar artmaya ve agresifleşmeye başlıyor. Çocuklardan mesela birisi tıraş olmak üzere giriyor banyoya, o anda pat diye banyonun kapısı çarpıyor, kapanıyor ve banyonun kapısı kilitleniyor. Bütün camlar kapalı olduğu halde evin içinde sanki sürekli cereyan yapıyormuş gibi de kapılar birbirine çarpıyormuş gibi bir ortam oluşmaya başlıyor. Aralarında bayılanlar oluyor, burunları kanamaya başlıyor, gece uykularından böyle kabuslar görerek kan ter içinde uyanmaya başlıyorlar. Çocukların, gençlerin her biri evin içinde başka bir huzursuzluk, başka bir olumsuzluk yaşamaya başlıyor. Kötü rüyalar görüyorlar. Evin içinde Yiğit'in gece yürümeleri, uyur gezerliği tekrar başlıyor. Tekrar kalkıp diğer çocukların odasına girmeye başlıyor. Böyle bir gerginlik oluyor evin içinde. En son bir akşam hepsi bir araya toplanıyor. Diyorlar ki ya biz bu işe inanmadık. Yeni gelen çocuklar. Ama bir tuhaflık var. Yani bu da normal değil. Yani biz bunu ne yapalım? Cuma'ya gidelim. Hocayla bir konuşalım. Hem güzel cuma namazımızı kılalım. Sonra da bir hocayı yakalayalım cuma namazından sonra. Bir anlatalım yani ne yaşadığımızı. Gerçekten de cuma günü camiye gidiyorlar. Güzel namazlarını kılıyorlar. Namazdan sonra hocayı bekliyorlar. Hoca boş kaldığı anda hocanın yanına gidiyorlar. Diyorlar ki hocam bizim seninle konuşmamız lazım.
Hoca diyor ki buyurun gelin anlatın. Çocuklar başlarına geleni en başından itibaren, ilk oturdukları evden itibaren, Feyza'dan itibaren anlatmaya başlıyor. Hoca ilk önce çocukları çok ciddiye almıyor. Diyor ki gençler benimle eğleniyor musunuz, ne anlatıyorsunuz? Fakat çocuklar bunları anlatırlarken Yiğit'in eli ayağı titriyor ve Emir bir anda sinirleri bozuluyor, ağlamaya başlıyor. Şimdi bunu görünce bunlar da genç delikanlı çocuklar yani. Şimdi hoca o zaman durumun ciddiyetini anlıyor. Diyor ki tamam korkmayın, merak etmeyin. Ben geleceğim sizin eve, okuyacağım, edeceğim, sizi de okuyacağım. Hani halledeceğiz, siz huzursuz olmayın gençler, korkacak bir şey yok diyor. Çocukları bir rahatlatıyor. Hep beraber gençlerin evine gidiyorlar. Hoca da geliyor onlarla beraber. Hoca ilk önce diyor ki siz bir durun bakalım. Hemen sağ ayağıyla giriyor eve. İçeri daha girer girmez dualarını okumaya başlıyor. Okuyor. Evin içinde salonunu, mutfağını, bütün odalarını evin geziyor. Okuyor. Geliyor salona oturuyor. Çocuklar da karşısında yavrum yazık böyle mum gibi dizilmiş durumdalar. Hani hocanın ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyorlar. Diyorlar ki hocam ne oldu şimdi? Yani geçti bitti mi? Hoca diyor ki çocuklar diyor yaşadığınızı, söylediğiniz şeylere inanıyorum. Hani ben kimim de size yaşadın yaşamadın diye akıl vereyim. Bunu yaşadığınızı söylüyorsunuz. Demek ki bunu yaşadığınıza inanıyorsunuz. Olabilir. İnsana cinler musallat olabilir veya vesvese verebilir. İnsanın içine kötü duygular gelebilir. Bizim bunlar için de çok güzel dualarımız var. Siz diyor şöyle yapacaksınız. Namazınızı kılacaksınız. Her gün abdestinizi alacaksınız. Dualarınızı okuyacaksınız. Felak, Nas suresini okuyacaksınız. Ayet-el Kürsi okuyacaksınız. Ağzınızdan duayı eksik etmeyeceksiniz. Allah'ınıza sığınacaksınız. Allah'ınıza güveneceksiniz. Allah sizi korur. Siz merak etmeyin. Korkmayın. Kendinizi duaların gücüne teslim edin. Çünkü her ne olursa olsun hiçbir şey duadan kuvvetli değil. Önce bir kendinizi psikolojik olarak bir rahatlatın diyor. Ve sonradan bakıyor ki çocuklar hala böyle tedirginlikleri devam ediyor. Adam güzel bir konuşma yapmış ama hani çocukların daha ihtiyacı var yani. Hani biraz böyle bir güç toplama ihtiyacı var. Çünkü gençler daha korkuyorlar. Ben diyor size güzel diyor dua yazacağım. Felak, Nas, Ayet-el Kürsi. Bunu güzel size muska yapacağım. Bunu da boynunuza takın. Boynunuzdan diyor çıkarmayın. Madem ki size diyor böyle vesvese geldi. Bu diyor boynunuzda duracak. Ancak diyor banyoya gireceğiniz zaman, yıkanacağınız zaman çok kısa çıkarın. Banyoda da çok oyalanmayın, çok vakit geçirmeyin. Hızlıca yıkanın, çıkın, kurulanın hemen muskanızı geriye takın diyor. Yiğit'e de diyor ki bak diyor özellikle de sen diyor. Yani sen diyor sende bir sıkıntı var. Gözünün diyor feri gitmiş oğlum diyor yani. Sen diyor bu muskayı hiç diyor boynundan çıkarmayacaksın. Yani sen diyor bu işten çok korktuğun için bu diyor sen korktukça sana daha fazla diyor vesvese gelir diyor hoca. Sana diyor daha fazla diyor musallatsa da diyor sana daha fazla olur. Allah diyor inanacaksın Allah korur diyeceksin diyor. Bunlar diyorlar ki tamam hocam. Hoca bunların muskalarını yazıyor, dualarını yazıyor. Muska dedim yani dualarını yazıyor. Ve bundan sonraki günlerde gerçekten de gençler peyderpey rahatlıyorlar. Böyle bir ferahlama geliyor. Ve Yiğit'in söylediğine göre hoca bu yaptığından, hoca olduğunu oradan anlıyoruz zaten. 5 kuruş para almıyor. Bir bardak su içmeden çıkıyor evden. Çünkü öyle olması icap eder yani. Bir şey istiyorsa karşılığında yaptığı şeyin bir iyilik yapıyorsa ve karşılığında bir şey alıyorsa zaten orada o başka bir şey, ticaret o. Ama bu adamcağız hiçbir şekilde bunlardan para da almıyor, hiçbir şey de talep etmiyor. Bunlara sadece dua etmelerini öğütlüyor ve oradan çıkıyor. Ve o günden sonra çocuklar rahatlıyorlar. Yiğit bize yolladığı e-postayı şöyle tamamlamış. Ben bugün aradan yıllar geçti, 15 yıl geçti, koca adam oldum, iş güç sahibi oldum, muskam hala duruyor. Hala ne zaman bu muskayı boynumdan çıkarsam ve mesela takmakta biraz geciksem kendimi çok tedirgin hissediyorum. Sanki birisi beni gözlüyormuş gibi, bulunduğum yerde görünmeyen birisi varmış gibi hissediyorum. Bu tedirginliklerimden hala kurtulamadım. Ama muskam boynumda olduğu sürece kendimi güvende ve rahat hissediyorum. Bu çok kolay bir yaşama şekli değil. Sürekli olarak bir tedirginlik içindeyim. Sürekli olarak üzerimde taşımam gereken bir şey var. Ama ben zaman içerisinde buna alıştım. Çünkü sadece böyle huzur bulabiliyorum diyor. Bazı geceler eğlenceyle başlar ve bazı kapılar vardır. Şaka olsun diye açılır ama kapanmaz. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir. Ve belki de en büyük yanılgı bu dünyanın sadece
bize ait olduğuna inanmaktır.